Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Airfry'da sebzeli köfte yemeği yapacağım. Evde olan malzemelerle bu şekilde kıymam, 2 patatesim, 2 patlıcanım vardı evde. Bir tane biber, isterseniz kapya biber de kullanabilirsiniz. Malzemelerim bunlar. Güzelce patateslerimi küp küp, patlıcanlarımı da aynı şekilde doğruyorum. Su dolu kabın içerisine koyuyorum, renkleri kararmasın diye. Bu şekilde domatesim ve biberlerimi de doğradıktan sonra köftemi yapımına geçiyorum. İstediğiniz miktarda kıymanın içerisine tuz, karabiber ve kimyon ilavesi yapıyorum. Sonrasında bir tutam kadar reyhan kullanıyorum. Bir kaşık da salça ilavesi yapacağım. İsterseniz galeta unu, soğan vesaire koyabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. 2 tane de buzdolabından çıkardığım sarımsak ilavesi yapacağım. Bu kesme tahtasından alacak olanlara öneriyorum. Gerçekten pratik, çok kullanışlı bir ürün. Orta tarafında da et tavuk keserken kaymasını engelliyor. Köftelerimi güzelce yuvarlak şekilde yapıyorum. Boyutu tamamen size kalmış. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Patlıcanlarımı güzelce süzdürdüm, tuzladım. Yağ ilavesi yaptıktan sonra yağlı kağıt koyduğum Airfry haznesine bırakıyorum. Yaklaşık 200 derecede 20 dakika kadar pişireceğim. Bu pişirme aşamasında arkadaşlar karıştırarak, altında yağlı kağıdı alarak, hatta haznesini de kaldırarak pişirdim ki patlıcanın doğasında var arkadaşlar. Bunu yağsız pişirirseniz istediğiniz lezzeti alamazsınız. Bunun için yağlı pişirmeniz gerekiyor ki istediğiniz lezzeti alasınız. Patateslerimi de aynı şekilde karıştırarak, içindeki ızgara haznesini çıkararak o şekilde pişirebilirsiniz. Çünkü kuru olunca hiç güzel olmuyor. Yağlı kağıdımı tekrardan koyup köftelerimi de bu şekilde pişireceğim. Yağlı kağıt koymamdaki amaç daha yağını tutuyor, yani yağında pişmiş oluyor. Son piştikten sonra da yağlı kağıdını çekiyorum ve daha güzel oluyor. Burada da üzerine sos ilavesi yapacağım. Köftelerim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha pişireceğim. Burada haznesini çıkarıyorum arkadaşlar. Alt tarafında akan yağlarla da biberler pişsin istedim. Yani tekrardan bir çalıştırmayayım. Hem altta o, üst tarafında da köfteler bu şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi yağlı kağıdını da çıkardım. Şimdi fazlalık yağını alt tarafına bırakacak. Güzelce pişecek. Burada yanında yakışacağını düşündüğüm bol sarımsaklı ayran yapacağım. Bu kaptan alacak olanlara tavsiye ediyorum. Ben bunu BİM'e gelmişti. BİM'den aldım. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün diyebilirim size. Alacak olanlara tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi yanında güzelce ayranımız oldu. Köftelerim pişti. Aynı şekilde biberlerim pişti. Görüntüsü muazzam. Gerçekten tadı da öyle oldu. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Üzerine bu şekilde salçalı domatesli sos da yapıp yemek şeklinde de tüketebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Yemeğim burada pişti arkadaşlar. Yaklaşık 2 kişilik yemek yaptım. Zaten Airfry alacak olanlar da bunu göz önünde bulundursun. Yani büyük aileler için değil, daha çok küçük aileler için ideal. Yemeğim hazır, yapıp yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada da sizlere pişmişliğini göstereceğim. Sonrasında Airfry ne kadar pislendi, rezistansını göstererek videomu sonlandıracağım. Sormak istediğiniz sorularınız varsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Sizlere dönüş yapacağım. Köftem çok güzel pişti. Aynı şekilde patatesim de çok güzel pişti. Yani yağsız, yavan bir tadı yok. Tamamen yağın içinde pişmiş gibi bir tadı oldu. Lezzeti de gayet yerindeydi. Siz salçasını biraz daha az kullanabilirsiniz veya hiç koymaya da bilirsiniz. Nasıl yemek yapacağınızdan daha çok ne şekilde, ne teknikte yemek yapacağınızı ben sizlere gösteriyorum burada. Burada da arkadaşlar bir ay sonrasında tekrardan rezistansımın halini göstermek istiyorum. İlk 2 gün bayağı bir salçalı pişirdim. Patates kızartması zaten her gün, hemen hemen her gün, 2 günde bir yaptığım şey. Bu şekilde fazla zamanım yoktu. Sadece sizlere gösterme amaçlı kaba temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Böyle sünger kullanabilirsiniz. Normal el beziyle de üzerinden bir geçerseniz zamanınız olduğunda daha rahat temizleyebilirsiniz. Yani zamanım olmadığı için videoyu da uzatmamak adına fazla detaylara girmedim. Bu şekilde sizlere genel bir pislilik düzeyini göstermek istedim. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.